Şöyle karşınıza aldığınız zaman 3. Ahmet Çeşmesi'ni tam yerde izler var. Tarihin izleri işte. Bir tavus kuşunun kanat paylaşımımızda sizlere fetih öncesi İstanbul'u nasıl görünüyordu ondan bahsedeceğim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a geldiğinde neler görmüştü? 1453'te geldiklerinde neler gördüler? Roma dönemi İstanbul'unda hangi eserler vardı ve ayrıca İmparator Konstantinus imparatorluğun başkentini İstanbul'a taşıdığında da buraya geldiğinde hangi eserleri gördü? Neler vardı o dönemin İstanbul'unda? Onları anlatacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet, şimdi fetih öncesi İstanbul nasıl görünüyordu ve Roma dönemi İstanbul'u nasıldı anlatmaya başlayalım. Şu an Gotlar Sütunu var arkamızda. Burası Bizantium antik kenti. Önce onu söyleyelim. Konstantinus buraya gelmeden önce burası Bizantium isminde bir kent. Çok güzel coğrafi özellikleri olmasının yanında tarihsel açıdan çok fazla bir öneme sahip değil. Diğer mesela Roma gibi değil, Antakya gibi değil mesela. Ancak imparatorluğun başkentini Konstantinus buraya taşıdıktan sonra dünya tarihinin de merkezine oturacaktır İstanbul. Konstantinus buraya geldiğinde neler görmüştür? Hemen kısaca ondan bahsedeyim sizlere. Bizantium antik kenti yaklaşık olarak işte bu Çemberli Taş civarlarında filan başladığı düşünülür kentin. Daha sonrasında Milyon Taşı'nın olduğu yere de atfederler. Belki de orasıdır derler. Kentin sınırlarının. İçerisinde neler var? Kentin içerisinde tapınaklar var, tiyatrolar var. Şimdi ben size kamerayı çevireceğim. Bazı yerler göstereceğim burada. Şöyle çevirdiğimizde şimdi tepede Gotlar Sütunu'nu görüyorsunuz. Kentin tapınaklarından bazılarının, mesela bir Artemis Tapınağı'nın şu civarlarda olduğu düşünülür. Neden buralarda diyorum? Çünkü Artemis Tapınağı'nın Kalkedon'a baktığı söyleniyor bazı antik çağ kaynaklarımızda. O kaynakların bazı isimlerini buraya veririm ben size. Kentin tiyatrolarından bir tanesinin burada olduğu düşünülür. Bu tarafta olduğu Topkapı Sarayı'nın aşağılarında mutfaklar bölümünde olduğu düşünülür ki orada bazı insutu şekilde tiyatro basamakları da bulundu. Kentin bir tane de amfitiyatrosu olabilir veya büyük bir tiyatrodur bu. Büyük bir ihtimalle amfiteyatro değildir. Bazı kaynaklar amfiteyatro der ama değildir. 2 tane tiyatrosu var yani. Belki de o tiyatrolardan bir tanesi dediğim gibi Topkapı Sarayı'nın mutfaklar bölümündeydi. Bazı parçalarının fotoğraflarını bulabilirsem ben veririm. Feridun Özgümüş hocamızın da çok güzel bir yayını var. Oradan ben size alacağım, o fotoğrafları vereceğim. Hiç bulamazsam tabii ben. Çünkü zaman zaman Topkapı Sarayı'nın içindeki bazı parçalar başka yerlere taşındılar. Bazılarını göremedik. Şimdi başka neler vardı? Konstantinus geldiğinde neler gördüğünden bahsedeceğim. Tapınaklar var burada. Tabii kilise falan yok. O dönemde ta paganlık çağı. Hristiyanlık yeni çıkıyor. İşte bu civarda tapınaklar var. Hemen aşağı tarafta vapur iskelelerine doğru gittiğimizde Sirkeci Garı'na doğru gidersek orada bir meydandan bahsedilir. Strategion denilen bir meydan. Bu meydanın isminin de aşağıda olduğu düşünülen stadyum olabilir. Bir stadyumu var çünkü kentin. Yani sonuçta burası bir antik kent ve bir antik kentte yani şu an Gülhane Parkı'na geldiğinizde, Topkapı Sarayı bu civarları geldiğinizde gördükleriniz, üzerinde yaşadığınız yerler aslında bir antik kentin üzerinde yaşıyorsunuz. Tıpkı Efes ve Bergama gibi, bunu hep söylüyorum size. Aynı şey Kalkedon içine geçerlidir, Kadıköy içine geçerlidir. Moda'da bir caddede yürüyorsanız aslında siz Efes'te Kuretler Caddesi'nde yürüyormuş gibi düşünebilirsiniz. 2000 yıl önce gelseydiniz orayı öyle görecektiniz. Şimdi aşağılara ineceğim. Burada birkaç yapı var. Avlus Yetimhanesi filan denilen tam olarak belirlenememiş bir arkeolojik bir yapı daha var. Hemen Gotlar Sütunu'nun aşağısında. Oraya gelip de görmenizi isterim. Kentte başka neler vardı? Şimdi hamamlar var. Arkadiane hamamları denilen bazı hamamlar. Bunların da yeri tam olarak belli değildir. Strategion Meydanı'nda Sirkeci Garı civarında olduğu düşünülür. Dediğim gibi zaten antik kentte gittiğinizde 3 T'yi arayın derler her zaman. Temple, tiyatro ve termae. Hamam, tiyatro ve tapınak. İşte üçü de kesin vardı burada. Bir tapınağında yukarı çıkacağız şimdi. Ayayerini civarında olduğu da düşünülür. Şimdi buraya geldiğimizde kamerayı çevirelim. İşte Gotlar Sütunu'ndan aşağı geldik. Karşımıza şöyle de biraz yaklaşalım. Ben gitmeden göstereyim. Burada bazı arkeolojik yapılar var. Bunların işte
belki de Aziz Pavlus yetimhanesi olduğu söylenir. Alexios Komnenos'un kızı var, Alexias, onun kitabı var, Alexiat isminde. O söylüyor, Gülhane civarında diyor, işte benim babam diyor bir yetimhane yaptırdı filan diyor. Şimdi şöyle yakına girip çektiğimiz zaman göreceksiniz bu yapıları. Yani Gülhane Parkı'na geldiyseniz bunu kaçırmanızı istemem. Bu yapıyı da görün. Bu işte biraz iyi durumda değildi. Allah'tan bu korumayı falan yaptılar. İçine girip çıkan fazla olmuyor. Mesela burada da hemen çok güzel bir sütun başlığı. Ona yaklaşalım şöyle. Kısaca bir sütun başlığından bahsedelim. Kompozit sütun başlığı diye de geçer. Burada Korint üslubunu İyonik üslupla birleştirdiği için, iki üslubu birleştirdiği için kompozit de denilebilir ama tartışma konusudur. Zaten sanat tarihinde sütun başlıkları çok tartışmalı konulardır. Onları söyleyeyim size. Şimdi buradan aşağı doğru gideceğiz. Gülhane Parkı'nın içerisinde birkaç yapı size göstereceğim. Dediğim gibi burada yerleri bilinemiyor. Yani şu önemli. Şimdi ben size bunu anlatıyorum. İşte tapınak, tiyatro falan diyoruz ama sistemli bir arkeolojik kazı da yapılmadığı için biz bunların neyin nerede olduğunu tam bilemiyoruz maalesef. Ancak yapılan araştırmalar 13 metre Gülhane Parkı'nın kültür toprağı üzerinde yaşadığı bazı yerlerde 13 metre olduğu söyleniyor. 13 metre düşünün yani ne kadar yüksek. Aslında altımızda arkeolojik yapı kaynıyor. Ve nitekim Topkapı Sarayı'nın da zaten birçok Roma dönemi yapısının üzerine oturduğu açıkça biliniyor. Özellikle o Gözdeler Koğuşu'nun altında bir sarnıcın olduğunu ben size daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim. Topkapı Sarayı civarında zaten 10 veya 15 arası tam kesin sayısını vermek istemiyorum. Kaynaklara bakmam lazım ama bu kadar sarnıç var ve bu sarnıçların hepsinde Roma döneminde illaki bir şey vardı. Yani Roma o sarnıcı aşağı boşuna yapmıyor. Ya bir yapıyı taşımak için yapıyor. Ya da deprem, işte bu sarnıçların yapılmasının bazı sebepleri vardı. Birincisi deprem içindir. Diğeri suyu orada tutmak içindir. Ve bir de yapıyı yükseltmek içindir. Etraftan görünsün ister bunu çünkü. Şimdi şöyle bir yürüyelim. Buradan baktığınız zaman zaten çok güzel Topkapı Sarayı'nın o muhteşem yapılarını görüyorsunuz. Bu kadar yüksek. Zaten topografiye bakarsanız akıllı gözlerden kaçmayacaktır. Eğimli bir topografya. Burada topografi düzeydir, sonra aşağı iner. Teraslandırılmıştır topografyası ve belki de şu an insanların yürüdüğü yer Roma döneminin, bilemiyoruz tabii, bir sütunlu caddesi olma ihtimali de vardır. Belki de bir sütunlu cadde buradaydı. Diğer sütunlu cadde de böyle geliyordu. Az önce Gotlar sütununun oradaydı. Şöyle dönelim. Gotlar sütunundan da kısaca bahsedelim. Orada ondan bahsedemedik. 18,5 metre yüksekliğinde Prokonossos mermerinden inşa edilmiş bir sütun. Tepesinde bir Korint sütun başlığı var. Üzerinde bir kitabe var. Gotları yenmemizde dönen talihe yazıyor. Bu Gotları yenen imparator kimdir? Her zaman tartışma konusu olmuştur. Kimisi bunun 2. Claudius Gothicus olduğunu söyler. Tabii 2. Claudius Gothicus, çünkü Gothicus ünvanı var bunun. Fakat onun İstanbul'a hiçbir zaman gelmediğini düşünürseniz belki de İmparator 1. Konstantinus olduğunu söylerler. Yaygın görüşte böyle olabilir. Şu an yeni kabul görülen görüşte budur. Çünkü üzerindeki o harfler var ve ben size bir fotoğrafını vereceğim. O harflerdeki üslup Konstantinus dönemi harf üslubuna biraz daha fazla benzemektedir. Bunun yanında sütunun arkasında o Gotları yenmemizle dönen talihe kitabesinin hemen arkasında da XC Nikay, Christos Nika yazıyor. Yani Hazreti İsa ile ilgili bazı yazılar var. Bu da neyi gösteriyor? Hristiyanlık çağı. Ve bu harflerle eski çağ yazılısı, işte o Gotikus ünvanı dediğimiz Gotları yenmemizle dönen talihe yazısı çok birbirine benziyor. İkisini de üslubunu karşılaştırdığınızda Konstantinus dönemi olma ihtimali var. Şimdi şöyle yürüyelim. Dediğim gibi kentin stadyonunun, Strategion dediğimiz veya meydanın burada olduğu. Stadyon dediğimiz de bir stadyalık yer demektir. Spor hareketlerinin yapıldığı yer stadya, bir ölçü birimidir. 195 metre. Hipodromla karıştırmamak lazım bunu. Hipodromlar farklı yapılar çünkü.
Onlarda atlı araba yarışları yapılıyor. Stadyumlarda koşu, disk atma gibi spor hareketleri yapılıyor. İleride ilginç bir yapıya doğru ilerliyoruz. Yani parkında yürüyüşler çok güzel. Kentin antik dönem o Bizantium kentinin, yani İmparator Konstantinus buraya gelip İstanbul'u kurduğunda ilk kentin nüvesini teşkil eden Bizantium kentinin topografyasını anlayıp kent hakkında bazı yorumlarda da bulunabiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece yorumlarda bulunabiliyoruz. Sadece kaynakları okuyup yapabiliyoruz bunu tabii ki. Atmosyonik değil, sadece rasyonel tabii kaynaklara bakarak tahminler yürütebiliyorsunuz. Şimdi kamerayı çevirelim. İşte Topkapı Sarayı'nın 3. Osman Köşkü çok güzel. Tabii ki yüksek bir yapı. Altında tabii neler olduğu, o hemen ilerisindeki gözdeler taşlarının altına sarnıcın olduğunu biz biliyoruz. Fakat daha aşağıda neler olduğunu ciddi, çünkü yapacak bir şey yok sonuçta, bu da bir tarihi eser. Nelerin üstüne oturdu bilinmiyor. Aşağı iniyor topografya. Dediğim gibi bunların altında hep illaki bir şeyler var ve buraya geliyorsunuz. Burada da şimdi karşımızda bir sarnıç var. Gülhane Parkı Sarnıcı diye geçen bir sarnıç. Ben küçükken buraya gelirdim. İşte akvaryum falan derlerdi. İşte balık falan vardı. Akvaryum sarnıcı diye geçiyor. Ve karşınızda şimdi çok güzel bir sütun başlığı göreceğiz. Ona doğru dönelim. İşte bu da bir Korent sütun başlığı. Hemen karşımıza çıkıyor burada. Veya kompozit bir sütun başlığı. Sütun, bu neden burada şimdi? Geldiğinizde işte böyle keşifler yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Sütun başlığı. Şimdi aşağıda da işte dediğim gibi o sarnıç var. Bu sarnıcın yayınını yapmıştık. Şimdi bu sarnıcın olması tabii, üzeri de boş bunun. Tabii ki Roma döneminde üzeri boş değildi. Bu sarnıç bir kiliseyi taşıyordu ve bazı görüşlere göre belki de buradaki bir tapınağın üzerine yapıldı bu sarnıç ve kilise. Doğu batı istikametinde zaten. Ayasofya ile buradan geldiğinize bakarsanız o da doğuya bakan bir yapı. Üzerinde başka sütun başlıkları filan da var. Aşağı ineriz şimdi, oradan bakarız. Kentin işte bunlar da kiliselerinden bir tanesinin olduğu yerdi. Dediğim gibi belki de bir tapınaktı öncülü bu yapının. Gezimize devam ediyoruz. Şimdi hep söylenen bir şeydir. İmparator Konstantinus buraya geldiğinde neden o büyük sarayı buraya yaptırmadı? Çünkü bildiğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet hemen kentin en güzel yerine, Mecidiye Köşkü'nden, Topkapı Sarayı'nın Mecidiye Köşkü'nden, onun terasından bakmanızı isterim İstanbul'a. Böyle stratejik bir yere sarayı yaptırmak varken Konstantinus tutuyor büyük sarayı Ayasofya'nın aşağılarına yaptırıyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet burayı kaçırmıyor ve o tam uca, Sarayburnu'nun tam ucuna Topkapı Sarayı'nı muhteşem bir şekilde inşa ettiriyor. Neden buraya Konstantinus yaptırmadı? Konstantinus buraya geldiğinde büyük ihtimal burada az önce gösterdiğim gibi o sarnıcın üzerindeki kilise gibi birçok veya işte tapınaklar vardı, kiliseler vardı. Bazıları kiliseye çevrilmişti o dönemde, bilmiyoruz. Fakat kutsal da bir yerdi. Çok fazla tapınağın olduğu da bir yerdi. Buradaki yapıları tabii bozup bunu yaptırmak istemediği düşünülür İmparator Konstantinus'un. Böyle bir görüş vardır. Neden? Çünkü bu hep sorulur. Gerçekten Fatih'in yaptırdığı muhteşem bir şey o Topkapı Sarayı. Şimdi ilerleyeceğiz ve burada Konstantinus döneminde geldiklerinde kent surlarının nereden geçtiğinden biraz bahsedeceğim sizlere. Ve sonrasında da bir tane Roma hamamı, onun kalıntıları çıkartıldı. Yani bunlar büyük ihtimalle bu Roma hamamı kent Bizantium olduğu zaman da vardı ki Septimius Severus döneminde de inşa edilmiş. Zeuxippos hamamlarına doğru ilerliyoruz. Bizantium kentinin surlarından çok bahsedilir ve antik kaynaklar bize Bizantium kentinin surlarının muhteşemliğinden bahsediyor. 27 tane kulesi olduğunu söylüyorlar. Septimius Severus döneminde de o surlar yıkılıyor. Çünkü bir Roma taht kavgasına karışıyor Bizantium antik kenti ve şanssız olarak
kaybedecek tarafı tutuyor. Pescennius Niger'in tarafını tutuyor ve Pescennius Niger savaşı kaybedip Septimius Severus imparator olduğunda siz misiniz diyor Bizantiyonlara, benim düşmanımın tarafını tuttunuz diyor ve kentin surlarını yıktırıyor. Antik çağda bir kente verilebilecek en büyük ceza onun surlarını yıkmaktır. Bildiğiniz gibi hep söylüyorum ve Septimius Severus'un o surları yıktırdı. Ancak daha sonra oğlu Karakallan'ın da işte baba ne yapıyorsun, çok güzel bir kent dedi bazı kaynaklara göre ve sonrasında surların yeniden inşa edildiği, kimisi surların biraz ileri alındığını söyler. İşte daha önce Milyon Taşı civarındaymış işte, fakat Çemberli Taşı alındığı derler. Benim görüşüm zaten M.Ö. 4. çok erken çağlardan beri Çemberli Taş civarındaydı. Dayanağımız da şu, Milyon Taşı ile Çemberli Taş arasında yapılan kazılarda hiçbir mezar steli lahit çıkmazken Çemberli Taş'tan sonra Beyazıt civarı İstanbul'un ilk mezarlığıdır biliyorsunuz. Beyazıt, Koca Mustafa Paşa, daha sonrası da Laleli civarları. Burada çok fazla lahit ve mezar steli çıkıyor. Yani gerçekten de Septimius Severus döneminde kent surları ileri alınsaydı illaki o Roma dönemi lahitleri, mezar stelleri yapılan kazılarda çıkacaktı. Fakat çıkmaması aslında orasının zaten sur içinde olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi kent surların aşağı yukarı dediğim gibi nerelerden geçtiğini size anlatacağım. Yukarıya çıkıyoruz şimdi. Aya İrini taraflarına. Orada da bir tapınaktan bahsedeceğim. Evet, Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu içerisinde Aya İrini Kilisesi var. Hiçbir zaman camiye çevrilmemiştir. Ve burası tabii ki Fatih Sultan Mehmet geldiğinde gördüğü fetih öncesi İstanbul'undan en önemli yapılar işte bunlar. Şimdi burası Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu. Bu Aya İrini ve civarı tabii ki Fatih de geldiğinde de fetih öncesi İstanbul'unda da dediğim gibi bir kiliseler bölgesi. Burada Topkapı Sarayı'nın içerisinde bu Aya İrini'den başka bir kilise daha vardı ve burası Topkapı Sarayı Bazilikası diye geçiyor. Bunu da ikinci avluda aslında yerin altında izleri var. 1930'larda 40'larda yapılan kazılarda bunun çıkarttılar ortaya planını ve herhalde bu Aya İrini ile filan da yaşıt bir yapı. Yani 5. yüzyıl yapılarından, 4. yüzyıl yapılarından öyle bir yapı. Bir restitüsyonu yok ancak bazı planları var. Onları ben size vereceğim. Topkapı Sarayı Bazilikası diye geçiyor. Yani Topkapı Sarayı içerisinde 2 tane kilisenin olduğunu biz kesinlikle biliyoruz. Bir tanesi Aya İrini, o sapasağlam ortada dururken, bir tanesi Topkapı Sarayı Bazilikası. Aya İrini ise bir tapınağın üzerine yapılmıştır. Yani Konstantinus da buraya geldiğinde burada bir tapınak görmüştü. Büyük bir ihtimalle tabii ki. Artemis Lysizonos Tapınağı diye geçiyor bu yapı. Kemer gevşeten Artemis, yani gelinlik çağına gelen kızlar buraya gelip kemerlerini buraya bırakıyorlarmış. Bellerindeki kuşakları daha doğrusu buraya bırakıyorlarmış. Neden? Ağrısız bir doğum yapmak için olduğu söylenir. Bir Artemis tapınağı olduğu düşünülür. Ayasofya'nın olduğu yerde de belki bazıları bir Apollon tapınağı, işte kutsal bilgelik, çünkü biliyorsunuz Apollon'da bilgelik, belki bunun arası bir senkretizm vardı diye düşünenler vardır. Fakat yapılan çalışmalarda Ayasofya'nın altında tam bir Ayasofya'nın ana kayaya oturduğu da anlaşıldı. Eğer vardıysa bile bir tapınak, Romalılar bunu tamamen temizleyip Ayasofya'yı inşa ettiler. Çünkü Ayasofya'yı daha sonra bahsederiz zaten. 3. Ayasofya o zaten. Bunun aşağısında hemen şöyle döndüğümüz zaman, şimdi Aya İrini arkamdaydı. Tam karşısı, şöyle gösterelim. Aya İrini'yi burada görüyorsunuz. Buradan döndüğünüz zaman bu arka taraflar, ahır kapı tarafları, bu civarda da bir videosunu ben size vereceğim. Bazı yapılar oldu ve hemen aşağısında o gösterdiğim, şimdi videoda göreceksiniz, o civarda da Roma döneminin Nea Ecclesia dediğinden bir kilisesi var. İmparator 1. Bazilios tarafından yapılmış bir kilise bu. 1. Bazilios'un bunu yaptırmasının sebebi de, ben diyor Ayasofya'ya geçeceğim diyor. Herkesin kafasına Ayasofya'ya geçmek var. Çok büyük bir ikonik yapı zaten. Nea Ecclesia ilk kapalı kollu Yunan açı planlı kiliselerden olduğu düşünülür. Eğer vardıysa, onun bazı
Çok fazla bu arada sarnıç var o gösterdiğim videonun olduğu yerde. Yani Topkapı Sarayı'nın Kadıköy'e bakan tarafları, işte Sarayburnu'nun doğuya bakan yamaçlarında çok fazla sarnıç var. Başka Ayayorgi Manastırı falan da var oralarda. Onu ayrıca size anlatırım o bölgeyi. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hiçbir şekilde bir kazı falan yapılmadığı için zaten askeri bölge orası bir bölümü de zaten. Şimdi turizme kazandırılmaya falan çalışıldığına dair bazı görüşler de var. Dediğim gibi o sarnıçlardan bir tanesi çok büyük ve o büyük sarnıçta işte Nea Ecclesia'nın altyapıları olduğu düşünülür. Dediğim gibi o civardaki, şuradan baktığınız zaman, çevirdiğimiz zaman kamerayı şöyle, ilerisi bu civar. Daha aşağılarda başka kiliseler de var. Onları da anlatırız. Şimdi buradan çıkalım. Dediğim gibi Bizantium Antik Kenti'nin, yani İstanbul, Konstantinus tarafından başkent yapılmadan önce geldiğinde ki antik kentin sınırları içerisindeyiz ve fetih öncesi İstanbul'un da burası kiliseler bölgesiydi yine. Ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet geldiğinde o kiliselerin çoğusu yıkılmıştı, zor duruma düşmüştü. Anlaşılan onların bazıları, işte bu Topkapı Sarayı Bazilikası'ndan az önce size bahsettim. Bunun gibi yapıları temizleyip kalıntılarını alıp, ve şu da var, az önce söyledim, Topkapı Sarayı Bazilikası dedim ben size. Osmanlı oraya o Topkapı Sarayı'nı inşa ederken geldiklerinde tam orada Meydan Camii diye bir şeyden bahsediliyor. Belki de denir, bu Meydan Camii denilen yapı aslında o Topkapı Sarayı Bazilikası, daha sonra camiye çevrildi. Bir şekilde de o kullanıldı denir. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hemen arkamda 3. Ahmet Çeşmesi var. Topkapı Sarayı'nın abidevi kapısının hemen önünde. Burasının da Roma döneminde bir anıtsal çeşme olduğu söylenir ve bunun yanında İmparator 1. Leon'un forumunun olduğu da biliniyor. Yani Konstantinus başkent yaptıktan 100 yıl sonra İmparator 1. Leon forumunu ve buraya bir sütununu diktirdi. Bu sütunun parçalarında Topkapı Sarayı'nın işte 2. avlusunun içerisinde olduğu bir fotoğrafını size veririm. Öyle olduğu bilinir. Buraya geldiğinizde 3. Ahmet Çeşmesi'ne geldiğinizde bunun yayını yapmıştım ama yeni takip eden takipçilerimiz için paylaşıyorum ve sayfamızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmasanız çok seviniriz. Anlattığımız şeylerin büyük fakat sayfamızın küçük olduğunu ve büyümeyi düşünüyoruz. Bu yayınların daha çok insanlara ulaşmasını istiyoruz ve insanımızın yaşadığı yerlerin tarihini daha iyi öğrenip buralara sahip çıkmasını, yaşadığı yerin tarihini öğrenmesini istiyoruz. İlginç bir de yapı göstereceğim. Şimdi 3. Ahmet Çeşmesi'nin hemen önüne geldiğinizde ilginç bir şey var. Şimdi kamerayı çevirelim ve işte 3. Ahmet Çeşmesi görüyorsunuz. Şöyle baktığınızda hemen bu tarafta, şöyle denize doğru olan taraftan geleceksiniz. Şöyle karşınıza aldığınız zaman 3. Ahmet Çeşmesi'ni tam yerde izler var. Tarihin izleri işte bir tavus kuşunun kanadı. Belki de bir Roma dönemi kilisesinin parapet parçaları bunlar. Hangi kilise olduğu tartışmalıdır. Civardaki, yani parapet parçası olduğu belli. Parapet de nedir? Roma dönemi kiliselerinde günümüzdeki Rum Ortodoks kiliselerindeki gibi ikonostasis yoktu. Papazın hemen ön tarafında kutsal alanı ayıran parapetler vardı. İçeride ne olduğunu görüyordunuz siz. Şarap ekmeğin falan yapıldığı alanı görüyordunuz. O parapetler ayrıldığı yerdeki işte bir çizimi var bende. Onu ben size vereceğim. O parapet parçalarından bir tanesi olduğu düşünülür. Tavus kuşu çünkü çok ilginç bir hayvan. Hem paganist dönemde de hem Hristiyanlık döneminde de önemli hayvanlardan bir tanesi. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Dediğim gibi bir Roma hamamı göstereceğim. Bir ilginç bir şey daha var. Evet, Ayasofya'nın tam önündeki meydandayız. Roma döneminde fetih öncesi nasıl gözüküyordu burası? Hemen kısaca bir bilgi verelim. Ayasofya'yı görüyorsunuz. Hemen benim bulunduğum alan Agusteion Forumu diye geçiyordu. Etrafı revaklarla çevriliydi. Bir sütun vardı burada ki bu sütun 1. Theodosius döneminde inşa edilmiş. Daha sonra Justinianus döneminde tekrar inşa ediliyor. Herhalde bu Nikea isyanında falan yıkıyorlar onu isyancılar. O inşa ediliyor. Tepesinde önce dediğim gibi 1. Theodosius'un, daha sonra da 1. Justinianus'un at üzerinde bir heykeli vardı. O sütun burada duruyordu. Bunun yanında benim hemen arkamda şu bölgede, buradan da çevirelim daha iyi gözükecek. Şimdi burasını
Ayasofya'yı görüyorsunuz. Augusteon Forumu. Burası da Roma dönemi Büyük Sarayı'nın kapılarıydı. Kalke Kapısı. Büyük Saray bundan sonra ileride başlıyordu. Buradan dümdüz yanında İmparatorluk Senatosu'nun olduğu bilinir. Buradan çıktığınız zaman bu Augusteon Forumu'nu dümdüz yürüdüğünüz dedim. İleride Milyon taşı, Milium Aureum. Roma'daki işte eşitidir. Tüm yolların başlangıç noktası denir Roma'dakine. Fakat buradaki sadece Via Egnatia'nın başlangıç noktasıdır. Böyle gözüküyordu. Yani Ayasofya burada, Augusteon Forumu buradaydı. Milyon taşı oradaydı. Buradan dümdüz geldiğinizde İmparatorluk Sarayı'nın içine giriyordunuz ve yanında da Senato binası. Hemen sol tarafında da şimdi oraya gideceğiz. Zeug Hippos hamamları, Roma dönemi hamamları gözüküyordu. Bir belki restitüsyonu da veririz sizlere. Evet, arkamızda Ayasofya. İstanbul'un Roma dönemi forumlarından kısaca bahsedelim. Bu forumlardan bir tanesi işte şu an üzerinde yüzdüğümüz Augusteon Forumu. Konstantinus buraya geldiğinde inşa ettirdiği forumlardan bir tanesi Augusteon. Neden Augusteon diyor? Çünkü annesi Augusta sıfatında ve Konstantinus'un annesi çok dindar bir kadındır. Doğuya yaptığı gezilerde işte kutsal bazı emanetleri de İstanbul'a getirmiştir. Helena bizzat işte Yalova civarlarındaki bir antik kentte doğmuş bir kadındır. Yani Anadolu'lu bir insandır aslında. Diğer forum 1. Konstantinus'un kenti başkenti ilan ettiğinde yaptırdı. Bizzat kendisi için yaptırdığı bir forum Çemberli Taş Sütunu ki az sonra oraya gideceğiz. Hemen arkasından Theodosius Forumu. İmparator Theodosius geldiğinde belki de kentin daha öncesinde de Konstantinus döneminde de yine bir forumuydu fakat onu yeniler. Tauri Forumu, Theodosius Forumu günümüzdeki Beyazıt Meydanı. Markianus Forumu Kıstaşı Fatih civarlarında. Orası da gittiğiniz zaman topografiye bakarsanız düzleştirilmiş bir arazidir. Belki ilerleyen bölümlerimizde orayı daha da inceleriz gideriz. Bir sonrası Arkadius Forumu ki Roma dönemi İstanbul'un Mese Caddesi tam olarak Laleli civarında ikiye ayrılıyordu. Birisi Arkadius Forumu'na, birisi de Kıstaşı'na, Fatih tarafına gidiyordu. Markianus Forumu'na gidiyordu ki biz şu an tam arkamda da o Mese Caddesi'ne geldik. Mese zaten orta demek. Mezopotamya ismi de oradan gelir aslında. Ortası demek, yani iki nehirin ortası anlamına geliyor o da. Şimdi Roma dönemi caddesi, Mese Caddesi'ni yürüyelim. Hemen arkamızda ona çevirelim kamerayı. Tramvay geçtikten sonrasında da şurada gördüğünüz işte su terazisinin hemen yanında da ne var? Milyon taşı. Bir fotoğrafını veririz. Çoğusunuz biliyorsunuzdur zaten. Tüm yolların başlangıç noktası filan diye anlatılır. Fakat bu sadece bir yolun başlangıç noktasıdır. Milium Aureum dediği aslında gerçekten Roma'da bütün yolların başlangıç noktası var. Onun bir burada küçük bir videosunu ben size veririm. Fakat buradaki sadece Via Egnatia yolunun başlangıcıdır. Via Egnatia da işte Mese Caddesi ile başlar. Buradan dediğim gibi Laleli civarında ikiye ayrılıp sol tarafta Koca Mustafa Paşa taraflarına Arkadius Forumu'ndan geçip Yedikule'de Auraporta, Altın Kapı'ya gidecektir. Daha sonrasında oradan çıktıktan sonra asıl Via Egnatia adını alıp Roma'ya ulaşacaktır. Deniz üzerinden gidecektir bir bölümde. Yunan Yarımadası'ndan geçtikten sonra deniz üzerinden gidip Roma'ya ulaşacaktır. Şimdi Mese Caddesi üzerinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a geldiğinde nasıl yapılar gördü onlardan bahsedeceğim size. Birkaç tane saraydan, yani günümüzdeki divan yolu üzerinde bulunan, Roma döneminde bulunan Roma saraylarından bahsedelim. İstanbul'da zamanda yolculuk yapmak isterseniz gelebileceğiniz en güzel yerlerden birisi Roma dönemi fetih öncesi İstanbul'u nasıl gözüküyordu? Hemen arkamda tramvayı görüyorsunuz ve divan yolunu görüyorsunuz zaten. Buradan döndüğünüz zaman şöyle döneceğiz şimdi, kamerayı böyle çevirelim. Tramvayı gördünüz. Karşıda Divan Yolu Caddesi ve bu tarafa yürüdüğünüzde yeşillik bir alan göreceksiniz. Burası Roma döneminin Antiochos ve Laosos saraylarının olduğu yer. İnşallah daha güzel günleri görecektir. Burada daha önceki dönemlerde kazılar yapılmıştır ama şimdi maalesef böyle duruyor. Antiochos Sarayı'nın salonlarından bir tanesi. Yukarısı da bir bölümüdür ve Efemya Kilisesi olarak daha sonra kiliseye çevrilmiştir. Antiochos Sarayı 5. yüzyıl Roma Saray yüksek devlet memurlarından birisidir Antiochos. Hemen yanında da bazı görüşlere göre Laosos'un sarayı vardır. İşte Antiochos Sarayı'nın duvarları, Roma dönemi tuğlalarını burada görüyorsunuz.
dediğim gibi eğer gerçekten Laosos varsa, Laosos Antiyokos'un hiç sevmediği yüksek devlet memurlarından bir tanesidir. İşte istemediği ot burnunda bitmiştir Antiyokos'un. Kimi görüşlere göre Laosos Sarayı Abdülhamit Han türbesinin olduğu yerdedir. Bu da söylenir. Dediğim gibi eğer Antiyokos Sarayı ise şu an o Antiyokos Sarayı'nın içerisinde yürüyoruz biz. Şuraya dönelim. Bu ilginç. Efemya Kilisesi fetih öncesi İstanbul'un en önemli yapılarından bir tanesiydi ve uzun süre yaşadı. Şimdi burası işte restorasyonda, içeride Aya Efemya denilen Kadıköy'ün azizesi, paganlar tarafından şehit edilen Efemya'nın çektiği çileleri gösteren burada duvar resimleri, freskolar var. Bunlar da yeniden bir günleri görecek. Tabi burada işte şeyde nedir? Antiyokos Sarayı'nın duvarları Laosos Sarayı'da. Kimisi işte bu sağ taraf Laosos Sarayı olduğu düşünüyor ve Antiyokos Sarayı daha büyük bir komplekstir ve yukarısını da içine almıştır. Eğer Laosos Sarayı ise burası, Laosos çok büyük bir sanat düşkünüdür ve sarayında inanılmaz heykeller vardır. İşte o heykellerin olduğu yerde büyük ihtimal o zaman burasıdır. Laosos Sarayı ise eğer burası, değilse bilmiyoruz. Tabi arkamızda Antiyokos ve Laosos saraylarını bırakıyoruz şu anda. Sol tarafımda işte eski adliye var. Sağ tarafımda Divan Yolu Caddesi, tramvayın geçtiği. Hemen önümüzde ise ileride Binbirdirek Sarnıcı'nın girişini görüyoruz. Binbirdirek Sarnıcı'da bazı görüşlere göre Flixenos isminde bir yüksek devlet memurunun sarayıdır. Bu da işte Roma'da senatör bunlar aslında. Konstantinus başkenti İstanbul'a taşındığında bunları çağırır. Artık başkent burasıdır der. Flixenos tasıtarağı toplar. İstanbul'a gelir. Flixenos da misafirperver anlamındadır. Onu da söyleyeyim size. Binbirdirek Sarnıcı neden diyorlar? Sütunlar üzerine, sütun üstüne sütun oturmuştur burada. İki sütunu üst üste görürsünüz burada siz Sarnıc'a gittiğinizde. Yani tek bir yekpare sütun değil, iki tane sütunları üst üste görürsünüz. İşte aslında bindirdirek, yani sütunların üzerine bindirmelerinden geldiği bilinir adının. O yüzden de binbirdireğe dönüşmüştür. Çünkü binbir ne demek? Çok fazla sütun var anlamına da geliyor. İki ismi de anlaşılan kopyalayıp yapıştırmışlar. Öyle bir görüş var. Şimdi dönelim. Roma döneminin sütunlu caddesi, Mesle Caddesi'nde yürüyoruz. İleride fetih öncesi gelseydik işte Konstantinus Forumu, günümüzde Çemberli Taş dediğimiz abidevi sütuna doğru ilerliyoruz. Bu bölgede tabii neler vardı? İşte parfüm satıcıları, fırınlar, yani zor bulunan malzemeler satılıyordu. Günümüzde işte kuyumcu mesela diyeyim ben size. Bu tür dükkanların olduğu söylenir. Revaklı bir cadde burası. Etrafı sütunlarla çevrili. Ortası boş. İki yanı sütunlarla çevrili. Bunu da neden yapıyorlar? Zaten hep anlattığımız gibi Roma ve diğer işte antik çağ kentlerinde imparator benim insanlarım diyor. Yağmurda ıslanmasınlar, güneşte de kavrulmasınlar. Bu revakların altından yürüsünler. Özellikle bunun için yapılmıştır revaklı caddeler. Çemberli Taş'a ilerliyoruz. Tabii fetih öncesi İstanbul'a, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a geldiğinde nasıl gördü? Şimdi buraya geldiğinde büyük ihtimalle Büyük Sarayı, az önce anlattığım Büyük Sarayı yıkık dökük olarak gördü ve nitekim işte Ayasofya'nın üzerine çıkıp söylediği çok güzel de bir beyit vardır. Onu da burada veririm ben size. Oradan da anlaşılacağı gibi çünkü çok şey diyor, iyi durumda değil anlaşılan, o beyitte de anlatıldığı gibi Büyük Saray'ın harabelerine bakıp konuşuyor orada. Ayasofya tabii iyi durumda fakat başka yapılar yerle bir durumdalar. Hatta bazı kiliseleri Romalılar özellikle yıkıp surlarda yapı taşı olarak kullanmışlardır. Bundan bir tanesi işte Ayamokios Kilisesi. Koca Mustafa Paşa taraflarında Ayamokios Kilisesi'nden hiçbir şey kalmamıştır. Ayamokios Kilisesi'nden bir şey bulmak isterseniz derler, surlara gidip bakmanız gerekir derler. Çünkü yıkıp surlarda parça olarak kullanmışlardır. Caddeler tabii o dönemde var.
Roma Senatosu büyük bir ihtimalle o dönemde Çemberli Taş'ta, işte şu an arkamda gördüğünüz Çemberli Taş tarafında Roma dönemi senatosu. 2 tane senato var çünkü. Bir tanesi az önce gösterdim Büyük Saray civarında, diğeri de burada Çemberli Taş'ın hemen yanında duruyordu. Geldik, Çemberli Taş'tayız. Roma döneminin Constantinus Forumu. Burası etrafı tabii ki oval bir forumdu. Ürdün'deki Gerasa Antik Kenti var. Orada bunun çok benzeri bir forum var. Geç antik çağ forumlarının genelde oval şekilde olduğu düşünülür. Hemen yanında da Theodosius forumu var. Bazı düşüncelere göre Theodosius forumu ile Constantinus forumu bir forumlardı. Etraflı araları açıktı. Bu da söylenen görüşlerden bir tanesidir. Konstantinus sütunu hemen arkamda porfir mermerinden yapılmış bir sütun. İmparator Konstantinus'un yaptırdığı, ilk kenti yaptırdıklarında inşa edildiğinde yapılan sütun. Üzerinde İmparator Konstantinus'un Apollon'a benzeyen bir heykeli vardı ki bu Apollon'un tepesindeki taçlarda da Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çiviler, çarmıhtaki çivileri varmış. Böylece Konstantinus ne yapıyor? Aslında iki inancı da, hem pagan inancını tepeye Apollon şeklinde kendini yerleştirerek onun tepesinde de haçlarda, tepesindeki taçlarda da çivileri yerleştirerek Hristiyan inancını da birleştirmiş oluyor. Çok akıllı bir yönetici zaten. Hem paganları hem Hristiyanların gönlünü bu şekilde de hoş etmiş oluyor. Bunu başka şekilde de anlayabiliriz. Konstantinus zaten aynı zamanda tapınaklar da yaptırmıştır. İstanbul'da Rea tapınağı yaptırmıştır. Mesela Milyontaşı'nın orada Rea tapınağı yaptırdığını biz biliyoruz. Bunun yanında tabii ki çok iyi bildiğiniz gibi kiliseler de yaptırıyor. Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın öncülüğünü o yaptırmıştır. İstanbul'daki Ayasofya'nın temellerini onun attırdığı söylenir. İnşa ettirdiği başka kiliseler de var, Kudüs'te olduğu gibi. Dediğim gibi hem kilise yapıyor hem tapınak yapıyor. Sütunun tepesine kendini koyuyor. Kendini koyarken işte bir Apollon heykeli koyuyor kendisi şeklinde. Fakat tepesine İsa'nın çarmıhtaki çivilerini koyuyor. Böyle ilginç birisi. İmparatorlukta dini en azından ortaya koymak istiyor. Paganlığı da bir yanına almak istiyor. Dediğim gibi çok akıllı bir yöneticidir Konstantinus. Foruma buraya geldiğinizde, fetih öncesi gelseydiniz neleri görecektiniz? Hemen arka tarafta burada Senato binasının olduğunu ve aynı zamanda ordu komutanlarının binası olduğu düşünülür. Hemen arka tarafta Nur-u Osmaniye tarafında. Etraf tabii ki bir forum. Bir kiliseden bahsedilir. Hemen ileride ve bir kilise olduğu düşünülür. Başka kiliseler de var burada. Konstantinus sütununun altında da bir tane şapel var. 1x1 metre boyutlarında küçük bir şapel. İşte bunun da bazı görüşlere göre içinde kutsal emanetler falan varmış. Ki hala bununla ilgili şeyler duyarsınız. Acaba içinde bir oda var, orada neler var? Yok işte ait sandığı mı var? Böyle saçma sapan şeyler. Tabii ki hiçbir şey yok. Burada yapılan çalışmalarda açıldı, bakıldı. Ben de duydum bunları. Ve şu da var. 1204 senesinde Haçlılar buraya geldiğinde eğer orada bir şey vardıysa bile çoktan alıp götürmüşlerdir. Bu görüşte bizzat Semavi Ece hocamızın. Şimdi videomuzu burada bitiriyoruz. Fetih öncesi İstanbul nasıl görünüyordu videomuzun. En azından bu birinci bölümü olsun. Yorumlarda bana belirtirseniz ben bu seriye devam etmek istiyorum. İstanbul'un diğer, buradan yürüyeceğiz. Çemberli Taş'tan Theodosius Forumu, Beyazıt, Laleli, Fatih Camii, Edirne, Kapı, Koca Mustafa Paşa taraflarına doğru gideceğiz. Yorumlarda belirtirseniz, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Görüşmek üzere.